Kanalıma hoş geldiniz. Bir Dyson videom daha geliyor. Videoma geçmeden önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olun ve zilimi açın. Yani bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalım yardım kanalıdır. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Sizin de bu çorbada tuzunuz bulunsun. Evet, açmaya başlayalım. Eyşan Sultan yine bana yardım edecek. Evet, yavaş yavaş açıyoruz kutuyu. Bu modelin üzerinde dijital ekran var ve 11'de olduğu gibi. Ancak farklı sensörleri var. İlerleyen kısımlarda açıklayacağım onları da. Lazerli bir süpürge. Ucunda yeşil bir lazeri var. O lazer de böyle en küçük parçalara kadar görmenizi sağlıyor. Evet, Eyşan Sultan yavaş yavaş açılımı yapıyor. Dikkatli biçimde. Bugün biraz rüzgar var ama yine güneş bizimle. Evet. Yavaş yavaş parçalar çıkmaya başladı. Sanırım uçları, evet, koltuk aralarını falan süpürebilmeniz için, kedi köpek kılları için bize bayağı bir lazım olacak o diğer küçük uçta. Şarj edebilmek için bir duvar aparatı var. Evet, duvar aparatı. Ana büyük uç galiba. Evet. Ucunda yeşil ışığı ledi olan ana büyük uç bu. Adaptörü olabilir. Öyle düşünüyorum. Evet. Daha önce açmadık kutuyu ama. Eyşan Sultan nazik biçimde açmaya devam ediyor. Dyson V15'i. Evet. Ana gövde çıktı. Partikülleri rahatlıkla görebiliyorsunuz o lazerle. 60 dakika pil süremiz var. Otomatik olarak da yerdeki tozları da algılıyor. Partiküllerin boyutlarını da algılıyor. V11'e kıyasla motor bir tık daha güçlü bu makinede. Parçalar çıkmaya devam ediyor. O da normal ucu galiba. Evet. Halı için olan uç. Sert yüzeyler için, halılar için saç takılmayan bir aparat var. Uzun bir borusu var. Fırça aparatları çok güzel yani. Tam ev için. Güçlü bir makina. Tozları algılaması da çok güzel. Bizim evimiz için bayağı bir ideal olacak
Değil mi Eyşan? Kedi köpek kılları. Tabii köpeğimiz bizim evin içinde gezmiyor. Onu da söyleyelim ayrıca. Sadece gezdiği belli bir bölge var evde. Durabildiği belli bir bölge var. V15'in yeni bir özelliği, böyle sarılan saçı şu kenardan doğru atıyor. Bu V15'in yeni bir özelliği, yani Dyson'ın yeni bir özelliği. Asma aparatıyla da istediğiniz yere çok rahat biçimde asıyorsunuz. İstediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz şarj adaptörüyle. Eyşan Sultan'a çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için ve 15'imizi tanıttığı için. Kuralım. Kurduktan sonra biraz daha çekerken size gösterelim. Evet, şu an ekranında göstereyim ben size. Ayarlarını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Boost, oto ve ekonomik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Enerjiyi ona göre harcıyor. Fazla bir şeyi yok. Konseplerde duracağı için. Çalıştırayım bir de sesini dinleyin. Yani bu gürültü bu alttaki halıya dayan yerden geliyor. O da normal yani bu kadar ses. Yani çünkü çok güçlü bir makina. Burada görebiliyorsunuz. Ne kadar saat kaldığını, ne kadar dakika kaldığını gösteriyor. Dyson benim hayatıma girdi. Memnun muyum? Memnunum. Yani ev süpürürken memnunum. Bilmiyorum ama şimdi birkaç test yapmak istiyorum sizin gözünüz önünde. Daha önce yapmadım bunu. Şimdi yapacağım. Biraz şeker dökeceğim. Şöyle yapalım, biraz içeri doğru gitsinler. Biraz da korkarak döküyorum aslında. Biraz da un dökeceğim. Dyson'a güveniyorum ama yani biliyorum çünkü V11'i falan. Hani V15'e daha çok güveniyorum aslında bu toz zerrecikleri bakımından. Evet. Dyson'ımızı çalıştıralım. Gerçekten çok güzel çekiyor. Tekrar yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi hepsini aldı. Şekere gelelim. Bir kere de hepsini alıyor diyebilirim yani, o derece. Şu an normal modda çalışıyor ve de turbo modda çalıştırmadım. Normal modunu gösteriyorum size ben. Turbo modda çalıştırmadım. Gördüğünüz gibi şekerleri de buraya aldı. Bir şey göstermek istiyorum. Bu çiçeğim benim biraz yaramaz ama çok güzel. Her zaman böyle yapraklarından ya da çiçeklerinden yere döküyor. Ben bunu diğer süpürgeyle süpürdüğüm zaman mutlaka çiçeklerde bir ezilme, işte halıya bulaşma ya da işte dağılma falan oluyordu. Ben geçen bununla bir deneme yaptım Dyson'la. Gerçekten güzel süpürüyor. Sizlere göstermek istiyorum. Oynar başlıklı zaten. İsterseniz kilitleyebiliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde ezilme, işte halıya bulaşma yok. Gördüğünüz gibi. Memnunum diyebileceğim yani. Diyebilirim. Biz hanımları yoran ev süpürürken ya da paspas yaparken kendi saçlarımız oluyor daha çok. O yüzden bu uç gerçekten çok güzel, böyle bir ucu var.
Saçlar fırçaya dolanmıyor ve sizi uğraştırmıyor. Kenarda toplanıp içeri gidiyor. Yani gerçekten çok 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 kullanışlı bence. Şimdi tek elimi açmam zor olduğu için açtım. Bu arkadaki mandalı açıyorsunuz. Burayı böyle çıkartıyorsunuz. Eğer fırçaya dolanan saçlar varsa bu köşede bir iki onları rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ki kendisi topluyor. Daha fazlasını içeri yolluyor. Fazla birikimi olmuyor kenarda ama yine çok uzun saçlı bayanlarda tabii zorluk olmasın diye yapılmış bir uç. Tekrar göstereyim şu biçimde mandallı. Şöyle kapatıyorsunuz. Mandalını kilitliyorsunuz. Şöyle geleyim göstererek. Böyle bir ucu var. Bu ne demeyin. Ben de ilk elime Allah Allah dedim. Neden böyle fırçalar içeride falan ama direkt buradan bastırıp ucu ettiğiniz zaman fırçalar dışarıda oluyor. Böylelikle koltuk üstlerini, koltuk köşelerini hani araba temizlerken de kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir uç. Tekrar fırçalı bir ucumuz var. Evet, bu da köşelere işte yine toz biriken yerler için. Bu şekilde uzun bir ucumuz daha var. Bu da elinizin girmediği, uzanamadığınız yerler için. En can alıcı nokta da bu. En sevdiğim bu. Gece de ev süpürebilirsiniz. En küçük moleküllere kadar, en küçük tozlara kadar bu lazer ışığıyla görebiliyorsunuz. Takalım. Denemek için biraz dökelim böyle. Yani daha net görmeniz için. Yemek programı gibi oldum ben de. Harika. Gerçekten harika. Değer mi? Bu paraya gerçekten değer. Çünkü hanımlar da biliyorlar, biz rahatı seviyoruz. Biz hanımlar hemen böyle yapacağımız zaman elimize alıp hemen yapmak istiyoruz. O yüzden iş olduğu zaman hemen anında gidip Dyson'ı elinize alabilirsiniz. Ben beğendim. Sizin için de video çektim. Şöyle saç teli koyarak ben size daha net göstereyim bunu. Yani saç telini göremediğiniz için ışıkla mesela daha net görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Hayatı kolaylaştırıyor mu? Evet, hayatı kolaylaştırıyor. Şarjımıza bakalım. 4 dakika diyor. Turbo moduna da geçirebiliyorsunuz mesela. Ben ekonomik modda çalıştırdım. Normal mod, standart mod var. Bir de böyle turbo, boost modumuz var. Yani daha güçlü ve daha hızlı çalışıyor ama şarjı daha çabuk bitiyor. O modda mesela ne kadar kalmış? Bir dakikanız var diyor. Bir dakika sonra şarj bitecek diyor. Baktınız böyle oluyor. Hemen modu değiştiriyorsunuz. Otomatiğe alıyorsunuz mesela. O ne diyor? Otomatik hemen saati 1 dakika 55. Değiştirin, standarda gelirseniz ekonomiye 6 dakika daha çalıştırabiliyorsunuz. Normalde şarj ettiğiniz zaman hemen hemen 1 saat falan kullanabiliyorsunuz sanırım. Onlar için de bir video çekeceğim. Tam detaylı, ayrıntılı. Ben bunu böyle acil arkadaşlarım istediği için çektim. Memnun musun dediler çünkü. Ben hani memnunluk testi yapmadım. Sadece evi süpürdüm. Elimdeydi hep. Gerçekten hep elimdeydi. Çünkü diğer süpürgeleri sevmiyorum o kadar hani kablolu falan. Evet, duvar asma aparatımız da var. Bunu duvara monte ettiğiniz zaman şarj ucunu çıkartıyorsunuz buradan ve direkt süpürgeye getirip taktığınız zaman süpürge olduğu yerde şarj ediyor. Yani hani şarj kablosunu takmanıza gerek yok. Direkt getirip buraya yerleştiriyorsunuz. Şarj kablosu buradan çıktığı için, alttan delikten çıktığı için direkt yuvaya oturunca süpürge kendinden şarj etmeye başlıyor. Her zaman şarjlı biçimde alıp kullanabiliyorsunuz. Bazen çünkü biz üşeniyoruz, ama şimdi şarjımı takacağım falan. Süpürgeyi yerine koyduğunuzda süpürge kendinden şarj ediyor yani.
Makine yeni olduğu için hep böyle elimdeydi ama böyle ayrıntılı biçimde denememiştim. Sizler için ayrıntılı biçimde denedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Makine bana geldiği günden beri her gün elimde, hani bir şey olduğu zaman hemen kullanıyorum ama hiç böyle ayrıntılı biçimde denememiştim. Sizler için ayrıntılı biçimde inceleyerek denedim. Evet, gerçekten güzel süpürdü. Hiçbir tane bile kırıntı bırakmadı. Sizler için de videolaştırdım bu deneyimlerimi, denemelerimi Dyson V15 için. Videoma lütfen beğenilerinizi atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim, kanalım yardım kanalıdır. Gelirim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Yorum ve beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.